Selam arkadaşlar. Dün zaten sizlere test server ile alakalı bir video atmıştım. Denemeler yapacağımı iletmiştim. Dün bayağı saatlerce oturdum, test ettim. En iyi sonuçları almak için aynı kompları saatlerce farklı varyasyonlarla test ettim. Gelin sizlerle bunun mesajlarda karşılaştırmalarını beraber bakalım. İki tane komp test ettim. Musa kompu tabii ki herkesin en çok merak ettiklerinden bir tanesi. Ekran gitmiş olabilir. Hemen şöyle tekrardan açayım. Musa kompu ve tabii ki birçok kişinin en baştan neden Musa kompunu ilk denedim? Biliyorsunuz birinci serverda ilk aldığınız şey ya mızrak ya okçu oluyor arkadaşlar. O yüzden ikinci kompta tabii ki olmazsa olmazlardan Mulan'ı test ettim. FSM'li ve Atilla'lı olmak üzere iki farklı varyasyonla ve farklı skill'lerle eşit şartlarda denemeler yaptım. Öncelikle şunu söyleyeyim, eşit olabilmesi için teçhizatların hepsini çıkarttık. 100k askerle birlikte kapıştırdık. Teçhizat ve yüzük yok raporlarda. Bunu baştan söyleyeyim çünkü öteki türlü adil olmazdı. İşte şu yüzüğü taktın, bu yüzüğü taktın. Şu kadar etki etti, onun skill'i geldi, bilmem ne gelmedi gibi birçok farklı şeyle karşılaşabilirdik. En doğrusu boş haliyle yaptık. Tabii birkaç tane elimde savaş raporu var ama kabaca bahsedeceğim. Paralı asker zaten biliyorsunuz Richard'da İsviçreli kullanılıyor. Bunun yanında gördüğünüz gibi şartlar tamamen eşit. T7 paralı asker, 100k, 100k zaten bufflar eşit. Hani herhangi bir buff yok oyunun başlattığı şekilde. Yetenekler, kişiler farklı. Bakın bu savaşı çok farklı raporlar oldu bu arada. Hani kafalar karışacaktır elbet. Ama sonucunda tecrübelerimi paylaşacağım sizlerle. Ama çok farklı sonuçlar da çıktı. İşte Leonidas'ta denedik, Boudica başta denedik. Barbaros tabii ki denedik çünkü hala Barbaros kullananlar var vesaire. Şimdi ilk savaşta gördüğünüz gibi sol taraftaki Richard takımı kazanıyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi her şey eşit, seviyeler de eşit. Ki seviyenin çok bir önemi yok aslında kahraman seviyesinin. Yeteneklerde ilk ikisi eşit. Musa'larda fark var. Bakın altın yolculuk ve kralın kılıcı açık bende. Karşı tarafta altın yolculukla korkusuz misilleme. Bu korkusuz misilleme oyunun önerdiği yetenek arkadaşlar. Yani size Musa'da eğitim kısmında bunu öneriyor. Ben kralın kılıcı ile yaptım. Hasarları görüyorsunuz. Hasar farkları 3 kere şeyi etkinleştirmiş. Bu da 3 kere etkinleştirmiş ama hasar farkına bakın arkadaşlar. Aynı şekilde 11 defa, 11 defa ama hasar farkını görüyorsunuz. Neden olduğunu değineceğiz. Arkadaşlar kralın kılıcı nedir? Tüm kahramanların hasarını %46 ihtimalle neredeyse yarı yarıya yani 2'de 1 şansım var. %50 diyebiliriz kabaca. 3 saniyeliğine %30 arttırır. Bu yetenek tuttum mu işte fark buradan geliyor. Bu küçük gibi görünen farklar 2K buradan fark ettirmiş. 5K 4.5 diyelim 4.5K buradan ettirmiş. 3.4K buradan ettirmiş. Gelmiş Boudica'ya basmış 4K gibi fark yaratmış. İyileştirmeye bakalım. İkisi de 4 defa iyileştirmiş. 10K iyileştirme yapmış arkadaşlar. 10K. Bakın yine bu 4 defa etkin olmuş. Bu da 4 defa. Karıştırmayın sıralamayı. Ama bu 6K iyileştirme yapmış.
Korkusuz ne yapmış? Musa'daki karşı taraftaki oyunun önerdiği. Oyun bunu öneriyor arkadaşlar. Yeteneği zaten biliyorsunuz. 4K iyileştirmiş. Düzeltiyorum, 1.2K iyileştirmiş. Yaklaşık 5K'da hasar vermiş. Ama kralın kılıcı tek başına 5.5K hasar vermiş. Üstüne bir de burada güçlendirmeler uyguladığı belli oluyor zaten. Musa'nın yeteneklerini biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama yine de üstünden geçeyim. Birliğin uğradığı 12 normal saldırıdan sonra saniyede 2 normal saldırıya kadar sayıyor. Yani daha fazlasını saymıyor 2'den fazla olunca. Düşman birliğine kudret hasarı veriyor. Birliğin birimlerini yeniliyor. Ve birliğin aldığı hasarı %18 azaltıyor. Yani gerçekten çok çok güzel bir özellik adanmış Nur. Her şeyi veriyor yani. Bir raporumuz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi her şey eşit. Yani bir farklılık, ekstra bir takı vesaire yok. Sadece yetenek farklılıkları var arkadaşlar. Kuşatma aynı, strateji aynı, kudret aynı. Bir tek şurada zırh yetenek ağacından kaynaklı olabilir. Diğer arkadaş belki bunu verirken gözden kaçırmıştır. Yani çok böyle 20K 30K asker bırakacak bir fark değil bu arada arkadaşlar yetenek ağacı. Hani buradaki farkı soran olursa yetenek ağacından kaynaklı olabilir. Ama oyun zaten Boudicca'yı hazır yetenek ağaçlı verdiği için yani böyle bir fark olmaması gerekir. Nereden geldiğini bilmiyorum. Yetenek ağacını hani karşı tarafta sıfırlamadığına göre test server'a girdiğinizde arkadaşlar Pioneer server'a Boudica hazır yetenek ağaçlı geliyor karşınıza. Yani oturup sizi ayarlamıyorsunuz. Ama yetenek ağacı nasıl derseniz onları da sonunda gösteririm mızraklı kompu bitince. 30K neredeyse asker kalmış durumda bu kompla. Şunu da silelim, bu buraya karışmış. Ya da bu da dursun, sonra bakarız. Çok doğru değil ama olsun. Evet bakın burada 9.2K kalmış. Yine sol taraf kazanmış. Bakalım fark neymiş? İlk iki yetenek zaten aynı görüyorsunuz. Buradaki fark karşı tarafta sebat olması. Sebat ne yapıyor arkadaşlar? Şu an Barbaros kullananlar bilir. Sebat zaten olması gerekiyor. Onu da test ettim bu arada. Yani çok geliyordu işte Barbaros'un mor yeteneği mi sebat mı? Arkadaşlar mor değil sebat. Acayip iş yapıyor. Yani Barbaros'tan devam edecek olanlar için de ona da baktım. Ben zaten biliyorsunuz ikisi de bende efsanevi yetenek açık. Onu da değineceğiz zaten birazdan, raporlarda o da var. Şimdi sebatlı olduğunda fark çok çok aza iniyor. 9K'ya kadar düşmüş durumda. Neden? Bakın hasar yine vermiş. Küçük küçük farklarla büyük etkiler yaratmış aslında. Bir tek burada hani bakın bu 15 defa etkin olmasına rağmen bu 14 etkinle daha fazla hasar vurmuş. O da neden? İsabet aldığında karşı saldırı yapıyor %20 ihtimalle. Demek ki daha çok hasar almış diyebiliriz bu taraf bir yandan. Yani şöyle %20'si daha fazla çalışmış. Bu daha fazla etkin olmasına rağmen %20 ihtimalle ekstra şey yapıyor çünkü. Çalışmamış demek ki. Bakın yine pasifini görüyorsunuz Musa'nın. 10K iyileştirme var. Buradaki sebatı görüyorsunuz. 12.6K arkadaşlar. İyileştirmeye bakın. 12.6K. Yani çok 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 fena bir yetenek ama
burada kralın kılıcını yine geçemedi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu bonus belki denk gelmezse Sebat o zaman da iş yapar. Ama bunun da tutmama ihtimali yani neredeyse 2'de 1 şans. Düşük bir ihtimal yani. Şöyle genel hasarlara baktığınızda görüyorsunuz zaten bu taraftaki Musa 18k hasar çıkmış durumda. İyileştirmeyi farkında görüyorsunuz ama. Yani içtimalarda Sebatlı Musa daha çok iş yapabilir. Uzun süre içeride kalacak. Ee, ihtiyaç duyacak iyileştirmeye. Bakayım burada bir fark var mı şeylerinde. Orada da yok. Evet, burada yine 9k kaldı. Neden? Bakalım hemen. Korkusuz misillemeyle kralın kılıcı ekli. Bakın burada altın yolculuk çıktı. O kadar çok varyasyonu denedim ki burada da 9k kaldı. Yani karşıda hangi yeteneklerin olduğu çok önemli. Korkusuz misilleme, kralın kılıcı varken Sebat'la altın yolculuk yenildi yine. Bakın 25k hasar çıkarttı. Richard daha fazla hasar vurdu karşı tarafta. Buradaki pasifim daha fazla etkinleşip daha çok hasar vurmuş durumda. Burada da Boudica soldaki daha fazla hasar çıkartabilmiş çünkü etkinleştirmesi daha fazla gerçekleşmiş gördüğünüz gibi. 17'ye 15, 14'e 13 gibi bir fark var. Burada da aynısını gördük. Bakın daha çok etkinleşmişti pasifi. O da tabii ki korkusuz misillemenin de etkisi olacaktır. Yani bu şekilde de Sebat yenildi. Değişken faktör çok fazla. Skill'lerin tetiklenme olasılıkları var. Yani o yüzden inanın saatlerimi verdim. Ee, sizler de videoyu beğenirseniz makbule geçer. Saatlerce çünkü her türlü varyasyon denedim. Bu skill çünkü biliyorsunuz istatistiksel olarak da hani işte %20 ihtimalle. O yüzden tekrar aynısıyla yaptım. Tekrar farklısıyla yaptım. Tekrar öyle yaptım. Tekrar böyle yaptım. Hani kaç defa tutuyor vesaire. Keza bu FSM için de geçerli. Fatih Sultan Mehmet için. O da biliyorsunuz hani yüzdelik tutarsa tutar etkisinde. Gördüğünüz gibi bu tarafta da 14 kere etkinleşen bir korkusuz misilleme var. Karşıda 7 kere etkinleşen Sebat'la 5 defa geçen iyileştirme. Yani buradaki bu kadar çok etkinleşmesinin sebebini ben korkusuza yoruyorum. Çünkü onun dışında bir değişiklik yok. 2 katı olması ya da bunun işte 2 fazla, bunun yine daha fazla, ikişer fazla olmasının sebebi o olabilir. Buraya baktığımızda çünkü altın yolculuk varken öyle bir fark yoktu arkadaşlar. Bu ne demektir? Bakın şurada bir Boudica'da farklılık olmuştu. Onun dışında eşitti. Bir tek Boudica farkı vardı. Pasifi 18 kere etkinleşmiş. Burada 15'ti. Bu da yine %25 ihtimal olduğu için yani hep ihtimaller üstüne konuşuyoruz. 4'te 1 olasılığı vardı. O etkinleşmiş. Bana burada hepsinin etkinleşmesi biraz korkusuz misleme etkisi mi artık yüzdelikleri mi çok iyi denk geldi bilemiyorum. Yorumu sizlere bırakıyorum. Burada yine sol taraf galip gelmiş. 14.8k asker kalmış durumda. Bakalım farkları neymiş? Aynı komp.
Korkusuzla kral açık. Dediğim gibi birkaç kere denedim. Farka bakalım. Bakın eşit etkinleştirme sayıları. Hatta sağ taraftaki 16 etkinleştirmiş pasifini. Ama bu yine de daha fazla hasar vermiş. Burada pasifi daha fazla, bir kere daha fazla etkinleşmiş ve korkusuz 13 kere etkinleşmiş arkadaşlar. 13 kere etkinleşince neredeyse sebat kadar iyileştirmiş. Üstüne bir de düzeltiyorum yani. Çok sağlam hasar vermiş ve sebattan da bir nevi iyileştirmede özelliğini görmüş. Tabii ki onda bir ama bir iyileştirme yapmış mı takıma, yapmış durumda. 7.6k hasar zaten sırf bu vermiş. Bakın yine hasarlar daha fazla görüyorsunuz. İki Musa arasındaki hasar farkına bakın. Oyunun önerdiği bu arada tamamen korkusuz misilleme ile altın yolculuk ama ben kralın kılıcı ile gidiyorum. Bakın kafalar karışmasın. Şimdi bir sonraki rapora geçelim. Burada 14.7 kaldı. Burada 9 kalmıştı. 2 versus'ın sonucu yine diğer taraf bir şekilde kazanıyor. Korkusuz misilleme ve kralın kılıcı olan taraf. Evet, sağ taraf kazanmış burada. Bakalım neden? Farklarını inceleyelim. Aynı yetenekler hiçbir şey değişmemiş durumda. Görüyorsunuz tamamen istatistiklere dayanıyor biraz. Aradaki fark 7K'lık bir asker farkı. Bir de tabii ki burada hani incelediğimizde bakın bu Musa yine çok vurmuş. Burada Richard daha çok vurmuş. Ama Boudica da burada fazla. Yani buradaki tamamen biraz iyileştirme farkı gibi görünüyor ama bakalım. Yetenekler eşit derecede etkinleşmiş. Sadece bu Richard'ın işte 3K fazlalığı zorlu misillemeden gelmiş. Bir tane fazladan geçirmiş bizim tarafa. Burada Boudica daha fazla vurmuş 1K. Ama o da burada bir tık fazla vurmuş. Aynı şartlarda eşitler bakın. 18, 18, 14, 14 ama hasar farkları oluyor. O da herhalde aldığı hasara göre bir karşı saldırı gerçekleştiriyor. Yani %175 diyor burada ama işte hani o %175'i neye göre hesaplayıp da geçiriyor? Kudretine göre hesaplıyorsa ikisinin kudreti aynı. Bu fark neden gelir? Oyunda tabii böyle aşırı detay var. Hani bazı soruların yanıtını ben de yanıtlayamıyorum. Yorumlarda buluşabiliriz bu konularda. Fikir alışverişi yapabiliriz arkadaşlar. Yanlış bir bilgi vermektense bilmediğiniz şeyi bilmiyorum demek daha doğrudur bence. Mesela buradaki bu fark ya da şu üstteki fark nereden geliyor? İkisinin de yeteneği aynı. Hasar oranı %30 kudret bonusu diyor. Bu kudretler ikisinde de eşit. İki Boudica'nın da kudreti bakın 653.9, 653.9. Aldığı hasara göre mi karşı tarafa karşı atak yapıyor? Mantık olarak bana öyleymiş gibi geliyor. Hani hasar daha fazla yiyorsan karşı tarafa da onun bir %20-25 kadarını işte orada verdiği bonus kadarını geçirmesi daha mantıklı olur. Burada gördüğünüz gibi Musa 10K pasifinden vurmuş, 3K'da iyileştirmiş. Hem hasarı hem iyileştirmesi sağ taraftakine göre daha fazla. Fakat burada Sebat yaklaşık bir 14K'lık iyileştirme yapmış. Korkusuzun iyileştirmesi zaten standart diyebiliriz. 1.3, 1.4K gibi. Hasar da 5.5K. Kralın kılıcı da burada 5.8 vurmuş. Fakat 6.4 iyileştirmiş. Yani neredeyse bir yandan bunu etkisiz kılıyor gibi bir şey olmuş. Aynı özelliklerle 3 savaştan bir tanesini sağ taraf kazandı. Bakın hiçbir fark yok. Aynı özellikler 3 savaşın ikisini
Korkusuzla altın kralın kılıcı kazanıyor. Bir tanesinde altın yolculukla Sebat kazanıyor. Dediğim gibi çok değişken oluyor. O yüzden çeşit çeşit her varyasyonu birkaç kere denedim sizler için. Burada olmayanlar da var, daha sildiklerim, silinenler vesaire. Ne yapmış? Sağ taraf bayağı ezici bir şekilde kazanmış. Nasıl yapmış bakalım? 30.5K. İlk ikiye değinmiyorum. Zaten yetenekler aynı arkadaşlar. Bir fark yok. Gördüğünüz gibi. Bakın. Barbaros. Sebat ve huzurlu sığınak. Sebat ve altın yolculuklu bir Musa'ya karşı nasıl fark yemiş? Deli fark yemiş. Yani şu an kaçıncı dakikaya geldik bilmiyorum. Herhalde bir 20 dakika olmuştur. Burada ortalayıp bir bilgiyi paylaşayım. Kesinlikle ve kesinlikle Musa Barbaros'a göre çok üstün. Buradaki seviye farkına bakmayın, takılmayın. Bu 129, bu 140 seviye diye düşünmeyin arkadaşlar. Yetenek ağacını etkileyen bir şey sadece bu. Zaten 120'ye kadar açılan yetenek ağacını biliyorsunuz. 140'ta da pek bir farkı olmuyor. Bilginiz olsun. Zaten detaylara bakacağız şimdi. Bakın, karşı tarafın Richard'ı daha fazla vurmuş. İkişer defa etkin olmasına rağmen yani yetenekler aynı etkinleşmiş. Sadece bu daha fazla etkinleşmiş. Ona rağmen daha düşük hasarda. Aynı şekilde bakın bu taraf yine daha fazla etkinleşmiş ama hasarı yine daha düşük kalmış. Hem de ikisi de ikisine göre daha düşük. Yani normalde hani atıyorum bu üstün, bu düşük kalırdı. Buradan bu sefer bu üstün, bu düşük olurdu gibi oluyordu ama bu sefer 2'de 0 çekmiş sol taraf. İyileştirmeye bakalım. Bunun sebatı 7 kere etkinleşmiş ve daha fazla iyileştirmiş ama arkadaşlar Musa'nın pasif yeteneği çok iyi bir yetenek. Daha zaten 2-3 rapor önce de söyledim. Yani bu yetenek her şeyi yapıyor. Hasar da veriyor, iyileştiriyor da, birliğin aldığı hasarı da düşürüyor. Buradan hasarı düşürdüğü için zaten siz işte burada değişkenlerde yaşanabiliyor. Daha fazla etkinleşmiş. Niye daha az hasar vuruyor? Çünkü karşı taraf daha az hasar alıyor burası. Görüyorsunuz. ...11K hasar vurmuş. 25K iyileştirmiş, 21K iyileştirmiş, 48K, 62K, 50 vesaire. Bakın kudret farkına bakın. Burada zırh var farklı olaraktan. Bunlar tabii ki Barbaros'un daha farklı. Kendinden gelen özellikleri daha farklı. Musa'nın daha farklı arkadaşlar. Bu sadece yetenek ağacıyla olan bir şey değil. Biliyorsunuz her kahramanın kendine has yeteneklerle geliyor. Şu an buradan çıkıp onu gösteremeyeceğim. Kaçıncı sırada olduğumuz kaybolmasın. Aşağıya doğru gidiyoruz. Evet. Sol taraf bu sefer 16K üstün gelmiş. Neden? Bakalım. Yine korkusuz altın. Sebat altın. Bakın 4 kere savaş oldu şu an saydığımız. 4'te 3 korkusuzda altın, sebatta altını yeniyor. Detayına çok aşırı bakmayacağım. Hemen şöyle hızlıca bakalım hasarlara. Sol taraf daha fazla vurmuş. Yine daha fazla vurmuş. Bunlar eşit. Bu 13 kere etkinleşmesine rağmen. Yani şu Musa'nın pasifine bak abi. 10K hasar çıkmış buradan. 5 kere etkinleşmiş. İyileştirmeleri görüyorsunuz. Sağ taraf kıl payı kazanmış diyebiliriz. Bakalım. 5. savaş etti arkadaşlar. 5'te 2 Sebat'ın kıl payı, yani burada net olarak söyleyebileceğimiz şey nedir? Korkusuzla altın şu an oyunun önerdiği Sebat'la şeye göre daha üstün.
Ama bu oyun önerdiğinde ilk raporda size göstermiştim. Birazdan yukarıya çıkınca tekrar değineceğim zaten. Bunun yerine Kralın Kılıcı daha etkili oluyor. Bu kompu da yeniyor. 19.3K sol tarafın üstünlüğü var. Bakalım. Aynı. Görüyorsunuz yani. Fark atmış. Bunu geçiyorum. 31.5K sol taraf üstünlüğü. Nasıl bir farktır bu arkadaş? Burada da şöyle bir fark var arkadaşlar. Richard bazıları korkusuz kullanıyor. Hortum süpürmesi yerine. Aradaki farkı görüyorsunuz. Burada Boudica ve Richard'daki yetenekler değişerek denenmiş bir komp. Yani sadece Musa'yı değiştirerek denemedim. Kimisi Richard için de çünkü farklı yetenekler kullanıyor ya da Boudica için. Bir sürü test yaptım dediğim gibi. En iyi bulabilmek için yeteneklerde. Richard'da Hortum'la Zorlu, Boudica'da da aynı şekilde iki yetenek daha etkili oluyor. Zaten şimdi birazdan devam edeceğiz. Farklara bakalım. Richard'ın vurduğu hasara bakın. Aradaki farkı görüyorsunuz. Korkunç bir fark var. Boudica'da keza aynı şekilde. Hortum süpürmesi bu arada hasar vuran bir yetenek değil. Zaten yanı boş, fark etmişsinizdir. Ne yapıyor ama? Kahramanınızın kudret hasarını 6 saniyede bir kez %19,5 artıyor ve 5 defaya kadar birikiyor. Yani neredeyse %100'e çıkartıyor. Bir hasar yok ama buradaki hasar farkını görüyorsunuz. Nerelere etki ediyor. Musa farkı görüyorsunuz. Çok ezici bir üstünlük. 8.6K arkadaşlar. Bakalım hemen. Kralın Kılıcı Altın Yolculuk. Bakın burası. Bu ikisi aynı. Burada yine korkusuz zorlu. Zorluyla Kralın Kılıcı Sebat Altın Yolculuk şeklinde. Aradaki farkları görüyorsunuz. Hasar farkına bakın arkadaşlar. Hortum çünkü paso güçlendiriyor. Bu ne kadar hasar vurup iyileştirse de bunun güçlendirmesi bambaşka bir seviyeye taşıyor yani. Geçiyorum. 18.2K'lık bir üstünlük var. Bakın Leonidas başta. Leo başta arkadaşlar. Dikkat edin, değişiklik var burada. Kralın Kılıcı korkusuz misilleme, zorlu misilleme. Kralın Kılıcı korkusuz ve altın yolculuk. Oyunun önerdiği Musa yetenekleri. Burada ben Sebat koydum. Yani sol taraf diyeyim. Üç defa etkinleşmiş. Bu 15 defa etkinleşmiş. Hasar neredeyse aynı. Yani çok komik ya. 15 kere etkinleşiyor. Ama verdiği hasar neredeyse Richard'ın pasifinin 3 kere etkinleşmesi kadar. Arada çok ciddi bir fark var. Bu arada şeyi de göstereyim. Leonidas'ın kudreti de bu şekilde. Yani bu kadara çıkmış.
Genel hasarda da Richard'ın altında kalmış durumda. Yine Leo'lu arkadaşlar. Yine sol taraf üstün. Hortum süpürmesi bu sefer. Leonidas'a da ekli durumda. Yanına da korkusuz. Leonidas'a da hortum süpürmesi, hani ona da destek sağlandığında ne olur? Bu Musa tarafı, oyunun önerdiği taraf. Bu farklı olan Sebat eklenmiş hali. 15 kere etkinleşmiş. Bakın bu sefer hasar farkı biraz daha fazla. Bodika'nın çok farkı var arkadaşlar burada. Hortum'la. İyileştirmeleri de görüyorsunuz zaten. 22K, 9K. Ama bu Musa daha çok hasar vermiş. Burada Leo geçmiş Richard'ı ama Bodica farkı var. Okçuya sonra geçeceğim. Sağ taraf 5K üstünlük sağlamış. Hortum ve korkusuz. Zorlu şey. Buradaki fark nedir? Burada korkusuz misilleme gelmiş Sebat yerine. Yani oyunun önerdiği Musa'ya dönülmüş. Sol tarafta ve kaybetmiş. Sebat olmayınca bu Leo'luya kaybetmiş. 61K'da Leonidas hasar çıkmış. Hayvan gibi hasar çıkmış burada. Bodica yine daha fazla çıkmış ama gelin görün ki Sebatsız, korkusuz misillemeli Musa burada koruyamamış. Yani karşıdaki komp önemli arkadaşlar. Kırıcı, yıkıcı bir güçse Sebat bir yandan da onu destekliyor. Bakın 17K'lık fark vardı. İşte 18K'lık fark vardı. Ama Sebat'ı bir kaldırdık Musa'dan, 5K'lık sağ tarafa üstünlük oldu. 9K'lık bir sağ taraf zaferi var. Bunda da Bodica başta arkadaşlar. Farklara bir bakalım. Zorlu misleme kralın kılıcı. Bakın buradaki de zorlu misleme kralın kılıcı. Aynı Bodica'lar olması için yeteneklerinin. Musa'lar da oyun önerdiği şekilde. Burada bir tek Richard var başta. Burada Bodica var. Bir de Leonidas'ın yetenekleri hortumla korkusuz üstüne. Şöyle bir ayrıntılarına bakalım. Bodica başta olunca da gördüğünüz gibi hasar 19 defa etkinleşmiş pasifi, 19K 20K vurmuş diyebiliriz. ...50K hasar çıkartmış ama Richard biraz daha fazla, ama burada Leonidas daha fazla hasar çıkmış Bodica'ya göre. İkinci kahraman olarak kıyaslarsak. Sol taraftaki Musa'nın daha fazla hasar çıkmasına rağmen iyileştirmeler eşit diyebiliriz. Çok az bir fark var. Ama Bodica'nın da ekstra bir iyileştirmesi var burada, 5K'lık. Az bir fark değil 5K, çünkü neredeyse Musa'nın yarısı kadar iyileştirmiş. Ama dediğim gibi bu sebatsız haliyle ve Bodica'nın da yetenekleri aynı ki ben Bodica'ya bu yetenekleri değil, kralın kılıcı yerine hortum süpürmesi daha iyi arkadaşlar. Yaptığım testler sonucunda. Okçuya değineceğim. Leo başta Barbaros'lu 14.4K'lık bir sol taraf üstünlüğü var. Farka bir bakalım. Burada Richard'da arkadaşlar hortum yok bakın.
Hortum süpürmesi çıkartılmış hali, hani tek güç mü? Burada da hortum süpürmesine bir tane yıldız vermeyi unutmuş, bir seviye vermeyi arkadaş. Onun farkı var. Çok adil değil ama en azından zaten şeyde Richard için ana yetenekler de bunlar değil, doğrusu değil. Burada farkı tamamen Boudica açmış arkadaşlar. Yani kralın kılıcı yerine hortum süpürmesi her zaman daha iyi. Zorlu misleme ve hortum süpürmesini öneriyorum arkadaşlar. İsteyen not etsin. Hani ana kompu ufak ufak söyleyeyim. Zaten Musa Barbaros'a göre çok daha iyi. Şöyle istatistiklerden de hasar yok. İyileştirmesi ne kadar fazla olsa Musa hem iyileştirip hem hasar vuran bir destek komutanı. O yüzden çok fark yaratıyor arkadaşlar. Buradaki çok ezici bir üstünlük. Yine 34.5K sol taraf üstünlüğü var. Yani Barbaros'la karşılaştırmak çok mantıklı değil. Oyunun önerdiği Musa kompu bile Barbaros'u tokatlıyor arkadaşlar. Burada Boudica'lar da aynı yetenekte. Hani hortum süpürmesi yok. Bilginiz olsun. Hepsi aynı yeteneklerin. Korkusuzla zorlu, işte zorluyla kral. Tek fark destekler. Öyle düşünün. Onda da acayip bir fark var yani. Onun da etkisi dediğim gibi hani Musa'nın pasif yeteneği çok çok güçlü bir yetenek arkadaşlar. Barbaros biraz sönük kalıyor. Barbaros'un nedir imza becerisi? %7 azaltıyor. %75 birimin altına düştüğünde alınan hasarı %15 azaltıyor. Birimleri 9 saniye boyunca her saniye yeniliyor. %100. Abi sen şunun karşısında nasıl durabilirsin ki yani? Bunun imza becerisi ne? 12 normal saldırıdan sonra saniyede 2 taneyi sayarım diyor. Yani saniyede ikişer defa birikebilir. 6 saniye olur. Düşman birliğine kudret hasarı %450 veriyor. Birliğin birimlerini %90 yeniliyor. Kudret bonusunu şeyine göre büyük ihtimal burada. Ve birliğin aldığı hasar da 6 saniyeliğine %18 azaltıyor. Yani her şeyi yapıyor adam. Hem hasar vuruyor, hem can yeniliyor, hem de savunma yapıyor. Hasarı da azaltıyor. 3 yetenek bir arada. Bu çok fark yaratıyor. Çok mukayese etmeye gerek yok yani Barbaros sönük kalıyor. Ben zaten 4 yıldızda bırakmıştım Barbaros'u. Musa gelecek duyunca Barbaros'a dedim bir dur. Musa'nın yeteneklerine bakınca çok başkaydı. O yüzden arkadaşlar uzun lafın kısası Musa'ya bay bay diyeceğiz. Burada da yetenek karşılaştırması yapmıştım. Merak edenler için. Ben dediğim gibi Sebat kullanıyorum. Burada huzurlu sığınağı fulllememiş arkadaş ama zaten fulllemese de yani 37K'lık bir fark yaratacak bir şey değil. 37K asker çok ciddi bir sayı. Zaten 100K askerle savaşıyoruz. Neredeyse yarısı sağ kalmış. Azim kullananlar vardı. Ya işte Azim iyi, Azim'i fullleyelim falan da abi değil işte yani değil. Bunu daha önce tartışmıştım. Videoda anlatmıştım. Sebat daha iyi arkadaşlar Azim yerine. Bilginiz olsun. Hani Barbaros'ta devam edeceğim diyenler varsa açık ara. Üf şuna bak. Abi 100K ile savaşıyoruz. Yarısı sağ kalmış zaten. Yani çok konuşmaya gerek yok. Kahraman olaraktan Musa net olaraktan daha üstün. Azimli haliyle denk gelince yıkmış geçmiş yani. Parçalamış ya. Azim zayıf kalıyor. Hele burada da adam affetmiş. Bu nasıl bir fark arkadaş? Yine Azim. Burada Sebat eklenmiş. Korkusu yani altın yolculuk yerine Sebat koyunca buradaki fark daha da açılmış.
Sebat sayesinde 1K asker daha fazla hayatta kalmış. Bilginiz olsun. Ama ve lakin en iyi Musa kompunu söyleyeyim. Bakayım daha var mı? Var. Çok yaptım çünkü. Dediğim gibi saatlerimi verdim. Sizlerden tek ricam bu kadar emeğe oturdum dün bütün günümü arkadaşlar. Bu iki kompu incelemeye verdim. Birazdan Mulan'ı da anlatacağım. Ama video da çok uzadı. Onu da ayrı bir videoda olmadı anlatırım. Aşırı uzun oldu çünkü. Neden uzuyor video? Her koşulu, her şeyi denediğimi görün diye arkadaşlar. Elimden gelen mümkün olduğunca bütün işte varyasyonları denemeye çalışıyorum. Emin olun burada paylaşmadığım daha çok deneme de var. Burada uzun lafın kısası sonuca bağlayayım. Bu kadar emeğe sadece bir beğeni atın, bir yorum atıp teşekkür etmeniz yeterli benim için. En iyi Musa yeteneği arkadaşlar. Denenip görülen, test edilip yaşanan Kralın Kılıcı ve Altın Yolculuklu Musa arkadaş. En güçlü komp, en ideal yetenekli komp bu. Altın Yolculuk zaten oyun öneriyor, yanına Korkusuz'u öneriyor ama siz Kralın Kılıcı alın. Bakın Korkusuz Misilleme ve Altın Yolculuklu Musa Sebatların hepsini yendi. Yani 5 savaşın atıyorum %70'ini kazandı, ikisini kaybetti diyebiliriz. Sallıyor. Yani şu an 5'te 2 yaptı Sebatlı. Sebat daha zayıf kalıyor. Ama Kralın Kılıcı olanlı geldiğinde de Korkusuz Misillemeyi patates ediyor. Bunda da yine 5 savaşta sanırım Korkusuz Misillemeyle bir kere kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Kralın Kılıcı olan 4 savaşın 4'ünü yani 5 savaşın 4'ünü kazanıyor. Bilginiz olsun. Burada ideal kombinasyon. Bakın Sebatlı'yla da denedim sonra. Hani dedim acaba o onu counterlar mı diye baktım. Sebatlı'yı da yeniyor. En iyisini söylüyorum, not edin arkadaşlar. Mızraklı kompunu bitirelim artık. Soru işaretleri kalmasın. Sol tarafı not edebilirsiniz arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Kafanız rahat olsun. Şöyle de göstereyim bakın. Hiçbir teçhizat, yüzük vesaire yok. Şartlar eşit, adil. Aynı paralı asker, aynı asker sayısı. Açık alanda savaşıyoruz. Herhangi bir buff özelliği vesaire yok. Zaten bunları oyun otomatik veriyor. Seviyeler aynı görüyorsunuz. Hani yetenek ağacı korkusu olanlar için söylüyorum. Onlarda da bir fark yok. Sadece dediğim gibi bir tane zırh belki biri daha fazla basmıştır. Daha etmiştir ama bir tane zırh zaten artı 3 zırhta arkadaşlar 10k askerinizin 29k askerinizin hayatta kalmasını sağlamıyor. Gönül rahatlığıyla şu sol tarafı not edebilirsiniz. Yarın da sizlere Mulan'ı atayım. Video çünkü çok uzuyor. Zaten daha test isteyenler var. Lubu'yu deneyeceğim. İstediğiniz kombinasyonlar varsa onları da denerim. Yüzük konusunda yüzük denemeleri zaten yapılıyor. Oyun da öneriyor ve bazı yüzükler çok aşikar. O yüzden o konulara hiç girmiyorum. O konulara girip böyle daha sallamasyon olmasındansa üstü kapalı. Çünkü arkadaşlar bir tane konuyu netleştirmek istiyorsanız yüzden fazla belki varyasyon denemeniz gerekiyor. Yani bu öyle kolay denilecek bir şey değil. Bakın 3 yetenekte açık, Sebat hariç, Richard'da Sebat konulmaz zaten. Üçünde deniyorsun. Yani karşıda değiştiriyorsun, deniyorsun, burada değiştiriyorsun, deniyorsun. İnanın hepimiz için, kendim de dahil, bakın bunda 4 yetenekte kullanılabileceği için 4'ü de açık. O kadar çok varyasyon deniyorum ki sizler için. Gönül rahatlığıyla hani şunu diyebilmek için. Evet arkadaşlar, ben Utku ve size net söylemim şu komp en iyisidir. Şu yeteneklerle çok iş yapıyor diyebilmek için uğraşıyorum. Bunun için de gerçekten bunun sözünün arkasında durabilmek için
Oturup bir gününü buna ayırman gerekir. Öyle işte 2 denedim, 3 denedim, 5 saat denedim, şu okeydir, en iyisi bu diyemem. Kimse de dememeli. Burada diğer raporları da göstereyim. Yani gördüğünüz gibi bunlarda daha açmadıklarım size. Bakın saatlerce görüyorsunuz, saatlerde 18 saat önce, işte 23 saat önceden başlıyor, 14 saat. İşte en iyilerini böyle daha rahat gösterebileceğim için bu favoriyi aldım. Yani inanılmaz denemeler yapılmış durumda. Ama gönül rahatlığıyla size önereceğim şu an için eşyasız yüzükler, teçhizatlar, taşlar tabii ki her şeyi değiştirecek. Ama birebir de boş haliyle en güçlü komp. Mızrakta, Richard kombunda bu üçlü ve yetenek olarak da oyunun önerdiği değil, kralın kılıcını koyun. Richard'da Boudicca'yı zaten kendi videolarımda da gösterdim. Zorlu misleme ve hortum süpürmesi arkadaşlar. Bugünlük bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Videolar hoşunuza gidiyorsa bildirimleri de açın. Katıl tarafına katılıp bana destek olursanız da çok sevinirim. Gerçekten hepimiz için büyük emek veriyorum. Özellikle sizler için, hani burada kendime saklayayım edasıyla değil, oturup hani ben bunu öğrendim ama sizlerle de paylaşmak için elimden geleni yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.